Bu hafta gene çok gönderilenlerden. Şimdi ona da bir bakayım. Mark Martel. Tabii Queen filminin patlaması sonrasında Mark Martel de aynı şekilde patlıyor. Birbirleriyle aynı orandalar. Şimdi Mark Martel'in sesini dinlememi rica etmişsiniz. Ben de dinleyeceğim şimdi ama nasıl anlatayım size? Bir şarkıcı olmak değişik bir şey değil mi ya? Hani Freddie Mercury'nin aynısı olmak o insana aynı şeyi kazandırır mı? Yani Müslüm Gürses gibi şarkı söylemek bir insanı Müslüm Gürses yapar mı? Veya çok iyi bir ses olduğunu düşündürür mü? Bence imitasyonlar, yani bir şeyin benzeri olmak her şey olmak değildir ve olmuyor da zaten. Yani onun ruhuna sahip değilsiniz çünkü. Mesela şey gibi bu Queen grubu ile sahne alan çocuk kimdi şu anda son dönemde? İsmi gelmiyor. Queen grubunun şu anki işte genç solisti. Yani mesela konserlerini izliyorum. Çok kötü bence yani. Hiç ilgisi yok ki yani. Freddie Mercury ile hiç alakası yok ki. Ne müzikle alakası var, ne stille alakası var. Sadece sesler çıkıyor. Yani o notalar çıkıyor. Tamam. Onun gibi de çıkıyor. Ama ilgisi yok yani. Yani bir tarzın bir müziğin yansıtması, yani yansıtıcısı sadece sesiyle o şarkı söyleyen değil ki. Orada duruşuyla, her şeyle, yani ruhuyla, bakışıyla, bir sürü etkeniyle orada olmak. Şimdi mesela Mark Martel'i dinleyelim. Okay, Bohemian Rhapsody, take one. Bakın. Warts and all. Müthiş bir canlı performans. En ufak laf diyemem. Ama müthiş bir imitasyon. Is this the real life? Vibratosuna kadar. Ya Freddie Mercury'nin Is this the real life real? Ondaki vibratoya kadar her şey birebir kopyalanmış. Çok iyi bir kopya. Is this the real life? Yani is ondaki boğaz kirletmesinin aynısı. Real life. Life. Nefes aldığı şekiller bile Is aynı. this just fantasy? Fantasy. Caught in a landslide. Birebir bir kopya. No escape from reality. 'Cause I'm easy come, easy go. Little high, little low. Any way the wind blows. Aynı ya. Her şey aynı. Any way the wind Real. blows. Doesn't really matter to me. Oh, now he's dead. Mama. Mükemmel bir kopya. Belki de teknik olarak çok daha iyisi bile olabilir. Yani zaman içinde daha iyi eğitimli bir vokal de olabilir. Freddie Mercury'nin çünkü şarkı söylerken problemleri de vardı. Sesinde belli bölgelerde nodül de oluşmuştu belli zamanlarda. Yani yoğun çalışmadan veya işte kendi dikkatsizliğinden de olabilir birçok şeye. Belki Mark Martel ondan daha iyi bir tekniğe de sahip olabilir. Ama Freddie Mercury bir tane yani. Ya dedim ya, o grubun önüne getirdiğiniz zaman çok daha iyi olmuyor her şey. Mükemmel ya, mükemmel. Baştan sona izlediğinizde en ufak bir problem yok. İşte Freddie Mercury bu kirletmeleri yapar sesini baya nodülleştirdi. Müthiş, müthiş. Easy go, will you let you go, let it go. Bismillah, we will not let you go, let it go. Bismillah, we will not let you Ne kadar zor bir şarkı gerçekten. go, will not let you go, will not let you go, let me go. No, 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 no. Oh, mamma mia, mamma mia. Nasıl muhteşem bir şarkı. Mamma mia. So you think you can stop me and spin my Müthiş, çok iyi bir bence tenor. So you think you could love me and leave me to die? Oh, Gerçi net de bir şey denmez. Bazen baritonlar o kadar iyi tenor renkleri taklit ediyorlar ki. baby. Neyse. Müthiş bir imitasyon.
Yani gerçekten müthiş bir imitasyon. Yani Mark Martel'in bu parçayı böyle keşke Queen'le beraber söylediği var mı acaba? Belki vardır. Bohemian Rhapsody. Gelin bir de onun canlısıyla şöyle bir kıyaslayalım. Mesela çok eski bir kayıt. Bir de bunlar düşünün 1985 falan. Best version diye yazmışlar. Buyurun bakalım. Yani teknolojiyi biraz önce dinlediğimiz şeye göre 1985-2018. Değil mi? Yani kayıt teknolojisi dahil pek çok şey farklıdır herhalde şu anda. Baksana piyanonun sesine bakın nasıl tiz. Bakalım nasıl bir fark var, izleyelim. Hatta üzerinden ayarlıyor falan. Yangın. Tamam, tamamen sese odaklanalım. Gaza gelmeyelim. Hah, şimdi bakalım. Geliyor. Evet. Daha koyu bir renk değil mi bir kere Mark Martel'den? Bariz daha koyu. O zamanın şartlarına göre bile daha koyu. Ve hani bir şeyin imitasyonu onun gibi olduğu zaman aslında kendi karakterini yitirmeye başlıyor. Yani Mark Martel'in belki gerçek sesi o değil. Yani başka bir sesi var. Fakat Freddie Mercury ile kıyasladığınız zaman hakikaten Freddie Mercury'nin renk olarak daha alt rezonanslarının kuvvetli ve doğal rengi olduğu için herhangi bir zorlamaya, özel bir uğraşa gerek olmadan bunu çıkardığını görüyorsunuz. Mark Martel onu taklit ederken kendi ses rezonanslarının birçoğunu kaybederek bence şarkı söylüyor. Mama! Daha aşağısı var yani seslerin. İşte onun klasik tizleri. İşte bu keskin zorlayarak okuma zamanla sesinde problemlere neden olduğu Freddie Mercury'nin de. Bakın şu an kullandığıyla bir an önce kullandığı arasında fark var. Dizleyin. Bak geliyor. Tize çıktığı ana bakın. Ya! Kirleterek. İzleyin. Şimdi bu bölge çok kritik bir yer. Sıkarak. Bu bölgeler zararlı. Şimdi bakın değiştiriyor bunu. Mamo. O gibi oluyor değil mi ses? Daha izleyin. Mamo. O açıyor. Bu doğru pozisyon işte. Öndeki alkoller, kolalar, şunlar bunlar yıkılıyor ortalık tabii ki. Yani sese zarar verecek her şeyle oradayız. Ya biz insanları gerçekten severken bazı şeyleri çok kolay göz ardı edebiliyoruz ve sanki onlar hiç önemsizmiş gibi davranıyoruz. Bu her şarkıcı için geçerli. Yani işte Kurt Cobain için de geçerli. Benim burada fikirlerimi anlattığım birçok şarkıcı için. O kadar seviyorsunuz ki onu. Ona bir şey söylendiği zaman bak onu etkilemiyor diyorsunuz. Etkiliyor. Herkesi etkiliyor. Etkilememesi imkansız arkadaşlar. Bir kere bunu şey yapmayın yani hani onu etkiliyor. Hiçbir şey olmaz. Öyle bir şey yok. Falsettoları yapmadı. Müthiş bir performans. Hiç zorlamıyor. Gerçekten çok iyi bir kayıt ya. Geliyor tizler. Of bir de daha distortionlar gelmemiş bile. İzleyelim şuraları. Bir kere mikrofon hafif yukarıda. Sürekli olarak boyun yukarı doğru kalkıyor. Daha kolay bu ona kirletme şansı veriyor. Zor işmiş be. Görüyorsunuz mu? Şöyle bir boyun damarlarını izleyiniz. Gerilimi izleyiniz. Yine de olabildiğince tam karşıya söylemeye çalışıyor. Altına girmemeye çalışıyor mikrofonun.
bir şekilde postürünü düz, temiz tutmaya çalışıyor. Bu gürültüyle devam. İşte sesin zorlandığı ve ezildiği yerler bunlardır. Yani büyük bir gürültünün girip ne iç kulaklık var ne bir şey var. Her şey karman çorman. Aman Allah neymiş o zamanlar ya. Güçlü bir ses olduğu kesin. Bu kadar büyük şeyi kaldırması hakikaten zor. Bir de o dönemin şartları yani. Dedim ya yani bütün şu an ses içeride dönüyor. Bir de sahneden dönüyor. Karşıdan da dönüyor. Yani büyük stadın içinden de ses geri dönüyor. Ve o gürültüyü defalarca duyarak o ses telleriyle onu karşılamaya çalışıyor. Büyük iş. Görüyorsunuz değil mi? İşte bu durmaların sebebi o. Yani o sesleri durmadan çıkarmak çok zor o gürültü içinde. Bak geliyor. Geldi. Bir nefes aldı. Ses tellerini 2 saniye olsa bile dinlendiriyor. Bol dinlenmeye ihtiyacı var bu gürültü içinde. Evet. En güzeli zaten. Başka şarkıya geçti ya. Devamını söylemedi değil mi? Bohemian Rhapsody burada kesti. Başka şarkıya geçti. Aslında çok isabetli tercihlermiş gerçekten. Kendilerine göre bir sistem belirlemişler herhalde. Yani Queen grubu o zaman Freddie Mercury ile beraber yani sesinin daha uzun süre sağlıklı kalabilmesi için daha orta tonların şarkılarını ve pozisyonları, mesela şarkı ortadan gitmiş, başka bir şarkının yarısı girmiş. Bu bir performans işidir ya. Ya dediğim ya, insanları o kadar çok seviyoruz ki sanki onların başına hiçbir şey gelmezmiş ve ya insanüstü varlıklarmış gibi görüyorsunuz ama değil. Herkesin başına gelebilir. Şimdi ikisini Mark Martel'le kıyaslayabiliyor muyuz? Ben şu an kıyaslayamam. Bu dakikadan sonra kıyaslanacak hiçbir şey yok bence. Çok iyi bir imitasyon. Peki.